Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki The Warning dinleyeceğiz. The Warning'in Hell You Call a Dream isimli parçasını dinleyeceğiz. Biliyorsunuz grup hayatımıza yeni yeni girdi. Yaklaşık 4-5 belki 6 tane şarkısını dinledik henüz ama mükemmel bir giriş yaptı hayatımıza. Şimdi de dediğim gibi Hell You Call a Dream isimli parçasını dinleyeceğiz. Çağlar Kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım neler hissedeceğiz bu şarkıda. Bu arada konserden bir alıntı değil ya da müzik videosu değil. Time Meydanı'ndaki performanslarını izleyeceğiz. Hadi gelin bakalım neler hissettirecekler bize. Hep birlikte görelim. Pavu'yu kim kızdırdı? Çok net. Çok özür dilerim. Bandmate şarkısının da az önceki dinlediğimiz Batman şarkısı da yaklaşık 3 dakikalıktı. Bu da 3 dakikalık. Bu girişi tekrar dinlememiz gerekiyor. Neden? Öncelikle Pau'nun davul oturduktan sonraki sinirli, agresif görüntüsüne odaklanmanızı istiyorum. Bir de e, Danny'nin mimikleri acayip hoşuma gidiyor. Yani şarkıda o an söylediği sözlere kendini, o mimiklerini çok güzel yapıyor diyebilirim. Hadi gelin baştan başlayalım tekrar. Kusura bakmayın bunun için. Başta sanki bir klavye. Bakın Danny, Pau'ya bakın. Kızdırmışlar, Ali'ye bakıyor. Bakın Danny'nin harika olmuş burası. Bakın bu mimikleri çok iyi. Ali'nin basına bakın. Ale mi o? Bakın çok iyi yapıyor ya. Aa. Çok kısa sürdü. Ah. Çok kısa sürdü arkadaşlar ama mükemmel bir şarkıydı. Şimdi gelin yorum bölümüne geçelim. Evet, The Warning yine üzerine düşeni harika bir şekilde ortaya koymuş arkadaşlar. Modern hard rock ve alternatif rock unsurlarıyla birleştiren ve The Warning üçlü yapısını oldukça etkili kullanan güçlü bir parça dinledik arkadaşlar. İlk dikkatimi çeken şey şu oldu. Parça dinleyene saldırmak için aşırı yüksek tempoya ihtiyaç duymuyor.
ve burada orta tempolu bir yapı vardı. Ancak Grove'un kuruluş şekli, ritmik aksanlar ve enstrümanların birbiriyle olan etkileşimi sayesinde parça olduğundan çok daha dinamik ve agresif hissediliyordu. İlk olarak Ale ile başlayalım isterseniz. Ale şarkının en dikkat çekici özelliklerinden biri bas. Eee, Bas gitarın burada klasik anlamda sadece gitarı ve davulu destekleyen bir enstrüman gibi davranmaması. Özellikle verse bölümlerinde bas adeta parçanın omurgasını taşıyor diyebilirim. Eee, Gerçekten de burada tam anlamıyla bir punchy bassline duyuyoruz. Ali'nin bas tonu sadece alt frekansları doldurmuyor. Mid frekanslarda da yeterince varlık göstererek riff'in ana karakterini belirleyen ana unsurlardan biri haline dönüşüyor diyebilirim. Bu çok önemli. Neden? Çünkü 3 kişilik bir grupta ikinci bir gitarın olmaması normalde frekans spektrumunda daha fazla boşluk hissedilmesine neden olabilir. Ama burada bas gitar, gitar ve prodüksiyon katmanları birbirinin alanını doğru şekilde doldurmuş diyebilirim. Bas düşük frekanslarda gövdeyi sağlıyor. Gitar daha çok ritmik saldırıyı ve armonik yapıyı taşıyor. Ek prodüksiyon ve vokal katmanları ise özellikle üst frekanslarda genişletilerek parçanın o 3 kişilik grup için beklenenden çok daha büyük duyulmasını sağlıyor diyebiliriz. Yani kulağımız teknik olarak 3 müzisyen dinlediğimizi biliyor aslında ama prodüksiyon bize çok daha geniş bir e, duvar hissi veriyor diyebilirim. Pau kısmına gelirsek dikkat etmemiz gereken şey şu. Pau'nun şarkıyı sadece hız üzerinde agresifleştirmemesi. Asıl güç Grove'un içerisinde ve davul partisyonlarında özellikle dikkat ettiyseniz aksanların yerleşimi, trompet vurguları, crash geçişleri ve bu durumlar parçayı sürekli ileri gitmesine sağlıyor diyebiliriz. Özellikle nakaratlara yaklaşırken davulun dinamik seviyesi yükseliyor ve burada dinleyiciye bir sonraki bölüme geçmeden ciddi bir gerilim oluşturuyor diyebilirim. Burada güzel olan şey şu, parçanın BPM'inin ne kadar yüksek olursa olsun diye düşünmekten ziyade ritmin bize nasıl hissettirdiğine bakmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü müzikte hız sadece BPM ile oluşmuyor. Aksanların nereye yerleştirildiği, kick ve bas gitarın birbiriyle olan nasıl kitlendiği, trumpetin hangi vuruşlardan önce çıkarıldığı ve crashlerin bölümleri arasındaki geçişlerde nasıl kullanıldığı, bunların hepsi şarkının algılanan enerjisini doğrudan değiştiriyor. Ve Pau burada tam olarak bunu yapıyor diyebiliriz. Şarkı teknik olarak dediğim gibi aşırı hızlı değil ama groove içerisindeki vurgular sayesinde sürekli hareket halinde ve saldırgan hissediliyor diyebiliriz. Bence bu parçanın en güçlü teknik noktalarından biri de bu diyebilirim. Danny'e gelirsek burada Danny verse bölümlerinde vokal daha kontrollü, e, daha gergin ve baskı altında hissedilen bir karakterle ilerliyor. Burada vokalin sürekli maksimum güçte kullanılmaması önemli çünkü Eee, şarkı ilk andan itibaren her şeyi sonuna kadar açsaydı nakarata geldiğimizde bu yükseliş alanı kalmayacaktı diyebilirim. Ancak Danny burada dediğim gibi verse'te kontrollü bir vokal yoğunluğu kuruyor ve nakarata geçildiğinde ise sesi daha geniş projeksiyonla kullanıyor diyebilirim. Ve Give Me Something to Believe ile başlayan nakaratta bu yüzden çok daha güçlü bir etki yaratıyor diyebilirim. Burada melodik yapı oldukça akılda kalıcı ama vokalin icrasında hala o hafif pürüzlü, agresif rock karakterini duyabiliyoruz. Yani tamamen temiz ve pop tarzı bir vokalden ziyade vokal tonunda şarkının sertliğini koruyan ve bir doku var. Gitarın tarafında ise gitar tarafında ise ilginç bir tercih yapılmış. Burada sürekli solo gösterisi veya teknik karmaşıklık yaratmaya çalışan bir gitar yaklaşımı yoktu dikkat ettiyseniz. Gitarın asıl görevi ritmik yapıyı güçlendirmek, yoğun ve kontrollü gitar katmanları Allen'in bası ile birlikte özellikle nakaratlarda geniş bir ses duvarı oluşturuyordu diyebilirim. Ve burada bence en önemli nokta şu, 3 kişilik bir grubun bu şekilde büyük duyulması için herkesten daha fazla nota çalması gerekmiyor arkadaşlar. Asıl mesele enstrümanların alanlarını ve ritmik görevlerini doğru paylaşması diyebiliriz. Bu parçada da dediğim gibi bas ve gitar sürekli birbirleriyle yarışmak yerine birbirlerini tamamlıyordu. Bir diğer dikkat çeken nokta ise nakarattaki oh oh motiflerinin, ara vokallerin bu bölüm aslında dediğim gibi şarkının o toplu bir enerjiye ulaşmasını sağlıyordu diyebiliriz.
Ana vokalin arkasında kullanılan vokal katmanları nakaratın tek bir kişinin söylediği bir bölüm gibi değil. Dinleyicinin de eşlik edebileceği bir marş hissi yaratmasına yardımcı oluyor böylece. Ve dediğim gibi Pau'nun burada vokal katkısı da bence The Warning'in canlı performans tarafındaki en önemli özelliklerinden biri diyebilirim. Bir yandan şarkının ritmik temelini davulun arkasından taşıyor. Diğer yandan vokal katmanlarına katkı sağlayarak grubun sesini genişletiyor Pau. Ve bunu mükemmel yapıyor. Burada 3 kişilik bir yapının aslında bir sınırlama değil, doğru kullanıldığında grubun en büyük avantajlarından biri olabileceğini gösteriyor bize. Şarkının sözlerine baktığımızda ise burada daha karanlık ve psikolojik bir tema görüyoruz. Hell You Call a Dream. Dışarıdan bakıldığında bir hayal veya ulaşmak istenilen bir hedef gibi görünen bir şeyin o hayalin içerisinde yaşayan kişi için zamanla bir baskı ve tükenmişlik kaynağına dönüşmesini anlatıyordu diyebiliriz. Şarkının sözlerinde de dediğim gibi kafese hapsolmuşluk, acıya rağmen bulunduğu yerden ayrılamamak, artan baskı, kaçma ve nefes alma isteği ve zihinsel tükenmişlik gibi temalar hissediliyor. Burada şarkıyı doğrudan sadece turne hayatı ya da müzik endüstrisiyle sınırlamak doğru olmayabilir. Bence daha geniş bir yorum yapmak gerekiyor. Bazen dışarıdan baktığımızda bir insanın hayatında sahip olmak isteyeceği şeyler görürüz. Başarı, hayaller, ün, para, şöhret, belki de yıllarca ulaşmak için çalıştığımız bir hedef. Ama o şeyin içerisinde yaşayan kişi için aynı durum zamanla bir kafese dönüşüyor olabilir arkadaşlar. Ve şarkının bence en güçlü taraflarından biri de tam olarak bu çelişkiyi hissettirmesi. Müzikal tarafta da bu psikolojik gerilim oldukça güzel desteklenmiş. Köprü bölümünde enerji ve gerilim yükseliyor diye dikkat ettiyseniz. Düzenleme ve son bölüme ulaşmadan da önce dinleyiciyi tekrar bir beklenti içerisine sokuyor ve ardından gelen son nakaratla birlikte şarkı duygusal ve müzikal yoğunluğun en yüksek noktasına ulaşıyor diyebilirim. Yani şarkı aslında şarkının yapısı da aslında anlattığı hikayeyi destekliyordu diyebiliriz. Verse'lerde baskı ve gerilim kuruluyor. Nakaratta ise dışarı doğru patlıyor diyebilirim. Köprü bölümünde gerilim tekrar yükseltiliyor ve nakaratla birlikte artık şarkının o en yoğun noktasına ulaşılıyor diyebilirim. Kısacası Hell You Call a Dream sadece dediğim gibi güçlü bir hard rock şarkısı değil. Bas gitarın taşıyıcı rolü, Pau'nun aksam ve dinamikler üzerindeki kurulu grobu ve Danny'nin kontrollü başlayıp nakaratta genişleyen vokal performansı ve 3 kişilik bu yapının akıllı bir prodüksiyonla katmanlarıyla genişletilmesi sayesinde oldukça dengeli ve etkili bir parçaya ortaya çıkmış. Ben özellikle bas gitarın parçaya karakterini ne kadar güç taşıdığını ve Pau'nun davulda yarattığı groove hissini çok beğendim. Ve bence şarkının en güzel tarafı da şu, size sürekli ne kadar hızlı olduğunu göstermeye çalışmıyor. Ama ritim, aksanlar ve dinamikler sayesinde sizi başından sonuna kadar hareket halinde tutmayı başarıyor arkadaşlar şarkı. Çok etkileyici bir parçaydı. Dediğim gibi çok beğendim. Ve The Warning dediğim gibi yine üzerine düşeni yapmış. Keyifli bir videoydu. Mükemmel bir şarkıydı. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın. Enjoying the content? Support the channel to keep it going.